Eğer tek başına oynuyorsan bu oyunu, bu content'i gerçekten yapman gerekiyor. Bir daha da kimsenin loot'una karışmazsın kardeşim benim. Herkese selamlar, ben Yoğayan. Bu videoda sizlerle beraber Open World'de kampları döneceğiz. Ne kadar worth olduğunu gözlerimizle göreceğiz. Set olarak ben Battle Axe tercih edeceğim. Ama siz kendiniz tabii hangi şeyde rahatsanız onu da yapabilirsiniz. Ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. Hem PvE hem de PvP bir content olduğu için kendinizi koruyabileceğiniz bir set dizmenizi tavsiye ederim. Veya kaçabileceğiniz bir set de olur. Dostlar seti tamamen çektim. Şimdi setimiz Battle Axe seti. Silah olarak genel olarak şunu söyleyeyim. 4-3 set çizdim. IP'm de 1300. Sifon da alacağız giderken. Bu sifonda eğer ki savaş durumuna düşersek öl ya da öldür durumundayken bize fayda sağlaması için sifon basacağız. Zırh olarak can çalma veren Mercenary ceket kullanacağız. Bu bize büyük bir oranda hayatta kalma potansiyeli sağlayacak. Genel olarak kalkan kullanıyoruz. Facebreaker. Bu bize hem defans hem de atak bonusu veriyor. Bunun sayesinde hem saldırı hem de savunma olarak gayet dengeli bir çara dönüşüyoruz. Kafalık olarak Fianco kullanıyoruz. Bu adamların koşma skillini veya defansif skilllerini silmemizi sağlıyor. Adamları yakalarken vesaire çok işimize yarayacak. Ayakkabı olarak ben Royal Boots tercih ettim. Bunun olayı 30 saniye bekleme süresine rağmen çok fazla koşturmayı sağlıyor. Yani bunun yerine Soldier Boots vesaire de alabilirsiniz. Şu ortadaki skill olan herhangi bir ayakkabıyı alabilirsiniz ve onu seçin yani. Q skill olarak 3. skill'i seçeceğiz. Eğer ki açık değilse 2'yi kullanabilirsiniz. W olarak 2 veya 3 kullanacağız. Ben 2'yi tercih edeceğim bu sefer. Pot olarak da inviz ve zehir aldım. Duruma göre değiştireceğiz. Son olarak da yemek alalım. Çorba slotları keserken adamlarla savaşırken ise sniper kullanacağız. Şöyle bir tane alalım. Bir de sifon alalım ve çıkalım. Çıkarken isterseniz görünmezlik alıp ileri doğru gidebilirsiniz. Şöyle ileriki maplere. Random yani ileri doğru gidin. Veyahut Save Portal kullanabilirsiniz. Ben bu videoda Save Portal kullanacağım. Şimdi Save Portal'dan girdim. Beni gayet ilerilere attı. Çok güzel oldu benim için. Şimdi gördüğünüz üzere yukarı tarafta T7 map var. Aşağı tarafta T8 map var. Öncelikle bir T8 map'e gidelim diyorum. Daha sonra yukarı doğru yavaştan yol alırız. Şimdi bu kampların ödülleri hem üzerinde bulunduğunuz map'in leveline hem de şurada yazan quality'ye göre değişiyor ödüller. Bu quality ne kadar yüksekse ve map leveli ne kadar yüksekse kamptan aldığınız ödüller bu kadar fazla oluyor. Şimdi bu kampları nasıl anlayacağız derseniz bakın. Şu anda map'i açtığım zaman gördüğünüz gibi şöyle köşeli şekilde yarım kalmış kareler var, görüyor musunuz? Bak şunların hepsi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane potansiyel kamp var. Bunların hepsi kamp değil. O yüzden gidip yanlarına görmen lazım. Bak yanına gittiğim zaman şu şekilde bakın. Gittiğim zaman tak yan tarafta bir tamamlama görevi çıkıyor. Bu görev çıktığı zaman demek ki burası kamp demektir. Bu arada Open World'de olduğumuz için bu şekilde gördüğünüz geyikleri vesaire kesmenizi öneririm. Bu geyiklerden yavru atıyor. Yavrulardan da güzel para kazanabiliyoruz. Şimdi buraya girmeden önce çorbamızı yiyeceğiz ve asıl yemeğimizi cebimize takacağız. Eğer adam gelirse asıl yemeğimizi yiyeceğiz çünkü. Şimdi hazırlanıyorum. Şimdi toplamda bir saat boyunca kamp döneceğim. Bakalım ne kadar şey kazanacağız. Onu öğreneceğiz. Ayrıca kazandığımız fame de yanında geliyor. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Devam etmeden önce ne kadar fame'im olduğuna bakalım. 296.917 640. Tamam, şimdi bir saat boyunca açtığım sandıkları sizlere göstereceğim. En sonunda da kazandığımız loot'u göreceğiz. İyi seyirler diliyorum. Bakın ilk kampımızı bitirdik. Mor sandık attı. Bakalım içinden ne çıkacak. Gördüğünüz gibi ilk sandığımızdan 500k aldık. Toplamda yani 5 dakikamızı aldı. Setin yarısı çıktı yani bildiğin. Ayrıyeten bu kampları dönerken şunu fark edeceksiniz. Map'i açtığınızda da gözüküyor zaten. Bu şekilde Morgana Layer Map yazıyor mesela. Burada bunu almak için önce şu yaratıkları kesmemiz gerekiyor. Bir keselim. Tamamdır. Buradaki koruyan
yaratıkları kestikten sonra gelip buna tıklıyoruz. Bu bizi şu şekilde, bakın, map'i açtığım zaman şurada mesela gözüküyor. Bu bizi yalnızca sadece bir boss'un beklediği bir dungeon'a yolluyor ve 3 adet sandık açmamızı sağlıyor. Şimdi hemen gidiyorum ve canlı canlı şahit olacaksınız. Bakın geldim. Bu şekilde gözüküyor map'te de. Solar Boss Layer yazıyor üzerinde. Ama girmeden önce yanında bir T8 ayı buldum. Hemen bunu kesiyoruz. Bunun yavrusu bayağı para ediyor. Eğer çıkarsa bakalım. Yok, bir şey çıkmadı. Girelim içeriye. Gördüğünüz gibi yalnızca bir boss bulunmakta. Arkasında da 3 tane sandık var. Ve mor sandık sanırım. Hemen göreceğiz. Bu arada şunu keserken şundan da bahsedeyim. Her ne kadar çok güzel kazancı olmasına rağmen, ya bu Open World'de gezmek bildiğiniz gibi gankerlar yüzünden birazcık tehlikeli. O yüzden benim gibi agresif oynamak yerine Invispot takılı gezerseniz sizin için daha iyi olur. Bir gelince görünmezlik basıp kaçarsanız. Bir de çok yüksek setler giymeyin. Yani 4-2 set yeterli olacaktır. Eğer biraz daha kendinize güveniyorsanız 4-3 giyebilirsiniz. Ama setin parası zaten çıkacak her türlü, merak etmeyin. Boss kestik, toplamda 3 tane sandığımız var. Haydi bakalım. Şimdi kasılmaya başlayalı 9 dakika olmuş. 586k aldık buradan. 406k aldık buradan. 320 de buradan aldık. Yani gördüğünüz gibi yaklaşık 9,5 dakika. Hadi ben de 30 saniye vereyim. 10 dakika olsun. 10 dakikada toplamda 2M para kastım. Yani şu anda solo olarak oyunda yapabileceğin ciddi anlamda en iyi content budur. Bunun üstü de yok şu anda. Şimdi kalan kamplara tek tek bakacağım. Hangisi solo kamp, hangisi değil diye bilemiyoruz çünkü. En alttan başlayayım. Ayrıca şuna da dikkat etmenizi öneriyorum. Sağ altta gördüğünüz gibi şu anda 6'ya 15. Bu map'te benim dışımda 5'ten fazla kişi var demek oluyor. Yani biraz daha dikkatli olun. Mesela bu böyle olduğu zaman map'i terk edebilirsiniz. Daha safe olmak isterseniz. Bakın 0,5 oldu. Şu anda daha okeyiz yani. Bakın burası solo kamp bitmiş burası. Burası yok. Devam edelim. Burası da odun yeriymiş. Burası da kamp değilmiş. Diğerlerine bakacağız. Mesela Open World'de bu şekilde 8 enchli dungeon vesaire gördüğünüzde içine girip temizleyebilirsiniz. Beleş çünkü. Para ödemedim, bir şey ödemedim. Bunun dışında yanına gather tool'ları da alırsan bu şekilde yolda gördüğün enchli gather'ları da toplarsın. Open World'ün içinden geçmelisin yani bu şekilde. Ben bakın gördüğünüz gibi hayvanları kesiyorum. Niye? Belki içinden bir şey atar. Şimdi bu kampa da dönelim. Bakın biri geldi. Sol altta. Gördüm ismini. Ayakkabımı basıp kaçıyorum. Adam büyük ihtimal ganklemeye geldi. Kaçtıktan sonra atıma biniyorum. Tamam, buradaki gather'ırmış adam. Sıkıntı yok, devam edeceğiz. Ama ne olur ne olmaz diye görünmezlik iksirimizi takıyoruz. Hatta bakın adama bir gank denemesi yapalım istiyorum. Şu şekilde nerede olduğunu hatırlıyoruz adamın. Ayakkabımı bastım. Görünmezlik iksirini bastım. Herif çaktı köfteyi. NT diyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu şekilde denemeler yapabiliriz tabii ki de. Tamam, bu kampı da bitirdik. Sandığımız yeşil attı bu sefer. Gördüğünüz gibi yeşil bile atsa çok güzel kitaplar veriyor. Burada yani en azından 200k fame var. Ayrıca boss map'imizi de alacağız. Fakat korumalarını kesmemiz gerekiyor. Tamam, boss map'imizi aldık. Sonra döneceğiz. Bayağı bir loot birikti üzerimizde. Tekrardan aynı kadın. Sandığımız tekrardan mor. Bu arada şu an sağ üstte yukarıdaki linkten şeyde bakabilirsiniz.
Sadece open world'de kamp vesaire dönerek sıfırdan 100 SP'ye ulaştığım bir Battle Axe videosu var. Eğer izlemediysen izleyebilirsin. Oradan zaten ne kadar hızlı fame ve para kasabildiğimi göreceksiniz. Yani şu an yapmanız gereken bu content'i spamlamak, öyle söyleyeyim. Gerçekten oyunun en OP content'i şu anda. Tek başınaysan. Ha, grubun da varsa al arkadaşlarını yanına, grup kampları dön Open World'de. Hani gerçekten ne kadar kazandırdığını gördüğünde şaşıracaksın, öyle söyleyeyim. Bak, gank yedik, farkında mısın? Bakayım. Tamam, sıkıntı yok. Invis potu basıp dışarı doğru topukluyoruz gençler. Sakinliğinizi koruyun. Gördüğünüz gibi çıktım dışarıya. Sıkıntı yok. Bu arada bekliyorum şu anda. Benle gelecek mi bakayım. Gelmezse eğer ben içeri o adamı kesmek için gireceğim. Benim solo boss'umu almak o kadar da basit değil arkadaşlar. Tamam, çıkmıyor. Demek ki benim solo boss'umu istiyor arkadaş. Girdim içeri. Şu anda dönüyor orayı, tamam mı? Öncelikle bir yemeğimizi yiyeceğiz. Bekleyin. Daha sonra ayakkabımı ikiye alacağım. Çünkü can vermesi lazım bana birazcık. Şimdi bakalım. Ne yapıyor bizim prensesimiz? Öncelikle sifonumu basıyorum. Tamam. Birazcık geri oynayacağım skill'lerimin gelmesine. Zırhım birazcık kötü bastım ama sıkıntımız yok. Sandığı lootlamış şerefsiz. Purge'lıyorum zırhını. Geri kaçıyorum adamın zırhı açtığı zaman. Tamam, pot bastı. Biraz daha geri kaçacağım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi adamın içinden geçtik. Hadi afiyet olsun diyelim. Bir daha da kimsenin loot'una karışmazsın kardeşim benim. 3.5 M aldık. Çoğu itemi kırılmasına rağmen, eğer ki kırılmasaydı paranın gerçekten içinden geçecektik. Aramızdaki IP farkı da bu şekilde. Gerçekten rahatladım. Bir daha da kimseye bu şekilde yamuk yapmazsın güzel kardeşim benim. Şimdi itemleri toplayamıyorum yer olmadığı için. Sol alttan bakın. Options diyorum. Buradan EST Market Value'ya göre seçiyorum. Bu şekilde en düşük fiyattaki şeyler en altta sıralanacak. Şu şekilde şunları atabilirim demek oluyor bu. Çorbayı üzerimize alalım. Tamamdır. Loot'ları aldım. Üzerimde ağırlık bindi. Şu bineği, ayakkabımızı ağırlığı alalım. Bir de loot kalmış mı onlara bakacağım. Şerefsiz sömürmüş ya her şeyi. Utanmaz, haysiyetsiz. Kalanları alalım. Yer olduğu kadar. Tamam. Tüm loot topladık. Dostlar, bu arada yani daha safe oynamak istiyorsanız, hani benim şu anda yaşadığım gibi arkanda saldırıya vesaire uğramak istemiyorsanız şunu yapacaksınız. Bu dungeon'a girdik ki diyelim. Sağ üstten logout'a tıkla. Şuradaki sayı 210'a düşene kadar bekle. Zaten ekranda şey diyecek. Artık zindan kapandı. Başkası giremez. Bundan sonra boss'unu dönmeye devam edebilirsin. Şimdi bir gidelim. Geri dönmek için de save portaldan geldiysen eğer save portalına geri yürüyeceğiz. Şimdi diğer map'e geçip save portaldan döneceğim. İtemlerimi bırakacağım. Bir 30 dakikalık daha tura çıkacağız. Bakın, burası da sola map'miş. Şu şekilde gözüküyor zaten. Tamamdır, save portala geldim. Şimdi ikinci parta çıkacağız. Öncelikle yemeğimizi bir tazeleyelim. Map'i açtım.
Aa, daha demin kim attı, farkında mısınız? Aynı yerdeyim şu anda. Ya bu sefer aşağı gitmeyelim. Yukarı doğru gidelim. Bakın, direkt şu şekilde kampın içerisinde olmasa bile dışarıda solo boss map'leri bulabiliyorsunuz. Şimdi buradaki slotları temizleyip solo map'i açacağım. Çorbamızı içelim ilk olarak. 30 dakikayı hesaplamak için. Bunun boyu ne kadar büyük lan böyle. Bu arada T5 map olduğu için T5 levelinde bir dungeon atacak bize. Hani çok bir şey atmayacak büyük ihtimal ama beleş beleşleri o yüzden yapacağım. Ya elimize gelen beleş fırsatları açıkçası değerlendirmezsek bizim ayıbımız olur. Açtım map'i. Sağ tarafa attı. Bu sefer daha deminki olayı yaşamamak için girer girmez logout tuşuna basıyorum. Çıkış yani. 210 olunca boss'a geleceğiz. Eğer bu süre içerisinde içeriye biri gelirse direkt dışarı çıkıp atıma binip map'i terk edeceğim. Bak, şu yazı geldiği zaman devam edebilirsin. Artık arkandan kimse giremeyecek. Dungeon'ı rahatça dönebilirsin. Yani küçük sandıklar. Dandik bir sandık geldi. T5 map bir de. Kualitesi de düşük. Yani bu sandıklar 20k falan atacak. Ama beleş olduğu için bir şey demiyorum. Ya toplamda 62k gibi bir şey aldık. Olsun da bir şey yok. Sıkıntı yok. Map'e girdim. Hangileri solo camp sizce? Şöyle videoyu bir durdurup bakın hangileri solo camp. Şurası 1. Şurası 2. Şurası 3. Şurası 4. Şurası 5. Bu 5 taneden en az bir 2-3 tanesi büyük ihtimal solo camp'tır. Diğerleri ya boştur ya da gather yeri falandır. Bunları gitmeden bilmiyoruz. Bir gidip bakacağız şimdi. Gördüğünüz gibi iki boş çıktı. Hemen bunu geçiyoruz. Adam buldum. İyi kaçırdık ya. O nasıl bir zıplatma lan? Arkadaşı var. Donma be. Donma donma. Ya kanka, şaka mısın ya? Aç gözlülük yapıp Invisible adamın lootunu almaya gidecektim. Şımardım herhalde aç gözlük yapıp. Neyse, sıkıntı yok. Devam edelim. Bu arada o kadar donmasaydı ben yine keserdim bu adamların ikisini de. Dondu bilgisayar. Niye bilmem. Setimi tekrardan çekiyorum. Video çekmiyorken bu kadar donma olmuyor bu arada. Video çekerken oluyor. OBS ile mi alakalı bilmiyorum ama. Bilgisayarı yoruyor mu acaba bu olay? Video çekmek. Şimdi kalan 20 dakikamızı şurada tekrardan travel diyorum. Bakalım nereye attı bizi. Tamam, fena değil. Yukarı tarafta T8 bir map var fakat bu World Boss map'i olduğu için içerisinde kamp bulunmamakta. Sağ üstten devam edeceğim. Sağ üstte T8 map var. Bu arada bu şu an gideceğimiz map'in kalitesi de bakın 5. 5 quality gayet yüksek bir miktar. Zaten maksimum 6 var. Öyle düşünürsen bayağı bir iyi. Mesela deminki ölüşümüz normal. Niye? Adamlar 2 kişiydi vesaire. Ama kaçabilir miydim? Kaçabilirdim. Kendi açgözlüğümde. Ama bunu denemedeki amacım hani korkmamanız. Çünkü gördüğünüz gibi zaten kazanıyoruz parayı. Bu şekilde gelen şansları değerlendirmekten zarar gelmez. Yani bir M kaybettim ama kaç para geri aldım falan düşünebilirsin yani. Şu geyikleri keselim yoldayken. Tamamdır, kampı bulduk. Çorbamızı bir içelim. Daha sonra da gireceğiz.
Şu ayakkabıyı da 3'e alalım. Kampları dönerken atınızdan asla ayrılmayın bu arada. Atınızın yanında olun. Biri geldiği zaman bilmeniz gerekebilir. Zaten video boyunca dikkat etmişsinizdir. Yanımda bulunduruyorum her zaman atımı. Deminki 2v1'i kazanabilirdim ya. Botum görünmezlikte olmasa belki falan. Veya aç gözlük yapmayıp biraz dinlenip tekrardan savaşsaydım. Ah be. Sağlık olsun. Mavi sandık hatta. Ayrıca boss map'imizi alacağız şimdi. 728 attı. Ya daha deminki ölümümüzü tamamen çıkarttı tek bir sandık. Mavi sandık biri de. Öyle düşünün. Quality'si 5 olduğu için ödülleri çok yüksek buranın. Şimdi boss map'e de gidelim. Orada da mor sandık falan atarsa yaşadık bu arada. Bakalım sandığımız hangi renk. Tamam, sıkıntı yok. Küçük sandık, mavi sandık. Tamam, hallettik bunu da. Bir şekilde. 94 buradan aldık. 114 buradan. Ya 42 de buradan aldık. Fena değil. Envanterimiz bir M oldu. Kaç dakikamız kaldı? Tamam, daha sıkıntı yok. Bir 7-8 dakikamız daha var. Bir kamp daha döneriz herhalde. Şurası kamp mı acaba? Aynen kamp. Bakın şu köşede şu şekilde gözüküyor zaten. Son olarak da bunu dönelim. Bunun da boss map'ini dönelim. Daha sonra da videoya son verelim. Bu arada bak, Gather Tool'u getirseydik yerde 8-1 deri var. Yanında 7-0 bir ağaç var. Yani bol bol bunları toplarsınız aslında hani kamp dönerken. Oynarken şunu fark edeceksiniz. Mana birazcık hızlı bitiyor. Yani bunu kapatmak için mana potu kullanabiliriz veya ayakkabıyı değiştirebiliriz. Ama ayakkabımı değişmek istemiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten çok seviyorum bu ayakkabıyı. Yani belki mana potu kullanma gibi seçeneğimiz olabilir. Kapalı da mana ile ilgili bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü Purge birini yakalarken çok işimize yarıyor PvP açısından. Ha, PvP yapmayacağım diyorsan Scholar Cold alabilirsin. Göstereyim hangisi olduğunu. Şu görünüşteki arkadaşı alabilirsin. Sana hem mana hem defans konusunda yardımcı olacaktır. Ben biraz agresif tercih ettiğim için kafalığı bu şekilde aldım. Bir de şu şekilde şeyler yapabilirsin. Şu an etrafta adam yok ya. Şimdilik kafalığımı şuna değiştirebilirim. Daha sonra manam fullenince skill'i geri düzeltiyorum. Bakın şansımıza bu map, bu kamp bize map atmadı maalesef. Bir de yeşil sandık attı. Neyse, şu an 15 dakikaya yaklaşıyoruz. O yüzden portalımıza dönelim ve ne kadar kazandığımızı total olarak hesaplayalım. Hem fame hem de loot olarak bakalım ne kadar kazandık. Bakın yolda giderken bu şekilde enchli map şeyler bulabiliyorsunuz. Tekrardan söyleyeyim. Şu an 8-3 solo dungeon var mesela burada. Dönebiliriz aslında ama şimdi kurallara uyalım. Süremiz bitti. Portaldan çıkacağım. Bakın yolda giderken dediğim gibi bulduğunuz her kurtu, her ayıyı, domuzu, geyiği kesiyoruz. Gördüğün gibi 422k daha eklendi hazinemize. Halen bir saatlik süremizin içerisinde olduğumuz için bunu da lootumuza katacağız. Portala doğru yürürken rastgele 2 tane köpek kestim. Birinden çıktı. Kalan loot'u da bu şekilde buraya bırakalım. Toplamda 1 saat içerisinde 6,5M'lik bir loot topladık. Hem adamdan gelen loot hem de açtığımız küçük sandıklardan, boss maplerinden gelen lootlar olsun. 1 saatte toplamda 6,5M toplamayı başardım. 1M'de ölme paramızı düşünürsek net olarak 5,5M'lik bir karımız bulunmakta. Ayrıca şimdi ne kadar fame kastımıza da bakacağız. Ben şuraya kopyalamıştım biliyorsunuz. Ayrıca bizim şu kitaplarımızı saymamız gerekiyor. 800k, 300k da ekliyoruz. Yani 1 saatte 1,2M fame, bu kadar da loot aldık. Yani umarım content'i beğenmişsinizdir. Hepinizi bekliyorum yani bunu yapmaya. Sadece dikkatli olun. Dışarıda çok fazla tehlike var. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.